çok uzun bir tarih değil, birkaç sene öncesiydi. Ben bu sene mezun olduğum için 2022 mezunlarından bir tanesiyim. Daha o zamanlardan benim hayalim İTÜ'de okumaktı. Daha lisede biz okuduğumuz süreçten bu yana hep İTÜ'yü kendime hedef olarak koymuştum. Ben de bir sene daha hazırlanmıştım sınava, mezuna kalıp. O senede iyice gözlemleme fırsatım oldu. Kampüsleri ziyaret etme fırsatım oldu. Ve iyice araştırma fırsatım oldu. Gerek ülkemize e, büyük hizmetler etmiş insanların hep bizim okulumuzdan mezun olması. Hem büyük iş adamları hem siyasetçiler veya ülkemizde büyük ekonomik varlığa sahip birçok insanın bizim okulumuzdan mezun olması beni hep cezbediyordu. Ve kampüs ziyaretlerimde de hep gördüğüm bir şey vardı. Bizim okulumuzun ortamının ne kadar akademik çalışmaya müsait olduğu, herkesin daha huzurlu bir ortam içinde hem çalışmalarını rahat rahat yapabilmesi beni çok etkilemişti. O nedenle İTÜ'yü kafama koydum ve ardından da girmek nasip oldu. Sonunda İTÜ'yü 2 yılı Binghamton Üniversitesi'nde olmak üzere SUNY programıyla birlikte bitirdim, tamamladım ve buradaki bölümümü de birincilikle bitirdim. O nedenle çok mutluyum. İTÜ'lü olmak yani en kısa ifadesiyle açıkçası bir gurur kaynağı diyebilirim. Yani bu bir kere Türkiye içerisinde en büyük itibara sahip okul olduğunu söyleyebilirim. Yani bir İstanbul Teknik Üniversitesi mezununun vizyonunu ben çok farklı görüyorum. Diğer okulların mezunundan çok farklı görüyorum. Biz burada çünkü sadece derslerimizi değil, aynı zamanda hayatı da öğreniyoruz. Hayatı da hazırlanıyoruz. Bu anlamda hem kişisel olarak gelişmiş insanlar bizim okulumuzdan mezun oluyor hem de alanında çok başarılı ve ülkemize iyi hizmetler verebilecek mezunlarımız oluyor. Sadece Türkiye içinde değil, hem duyduğum ve araştırmalarımdan dolayı öğrendiğim Avrupa'da da çok ünlü bir okuluz. Yani hakikaten İstanbul Teknik Üniversitesi'ni başarıyla, iyi bir ortalamayla bitirmek çok büyük bir itibar kaynağı. Çünkü bizim mezunlarımız biliyorsunuz 4'le bitirmiyor okulu hiçbir zaman. Diğer okullar gibi değil. Gerçekten zor ve eğitimi iyi bir okul. Amerika'da da çok ünlü. Öncelikle hepsine başarılar diliyorum. Haklarında hayırlısı olsun. Çok stresli bir süreç. Yani biz de o yollardan geçtik. Ee, Bu soruya önce şöyle cevap vereyim. Yani diğer insanlardan öte geçen sene benim kardeşim lise eğitimini tamamladı ve dedim ki düşünmeden İTÜ. Şimdi kendisi İTÜ Endüstri'de. İnşallah bu sene 1. sınıfına başlayacak. Bir üçüncü kardeşim inşallah onu da İTÜ'lü yapmanın gayreti içindeyiz. Yani herkese bizim tavsiyemiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir numara olduğu bu ülkede eğitimiyle, akademik kadrosunun adanmışlığıyla, kampüslerinin güzelliğiyle ve en de güzeli okulumuzun içindeki steril ortam. O temiz ortam bizim öğrencilerimize hakikaten akademik çalışmalarına en güzel şekilde yönelmesi için çok güzel fırsatları veriyor. Hem ailelerine buradan sesleniyorum. Aday öğrencilerin ailelerine hem de aday öğrencilerimize gönül rahatlığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hepsini bekliyoruz. Ben ve arkadaşlarım da her zaman onlara yardımcı olmak için hazırız. SUNY programına gelecek olursak da ben oradan tabii bir mezun olarak şöyle söyleyeyim. Ya bu yıl mezun oldum. Ee, Ve şimdi tekrar çalışmak üzere Amerika'ya dönüş yapacağım. Ama buradaki süreçte de bu programı tercih edecek insanların da hem Türkiye için hem de oradaki eğitim hayatlarına sıkı sıkıya sarılmalarını tavsiye ediyorum. Ben çünkü orada olduğum süreçte de her zaman bir ülkemi ve okulumu temsil ediyorum mantığıyla yaklaşmaya çalıştım ve mezun günümde de konuşmacı olmak bana nasip oldu. Orada hem İstanbul Teknik Üniversitesi olarak adımız anıldı, hem bayrağımız anıldı, ülkemiz anıldı. Bundan dolayı çok gururluyum. Bu programı tercih edecek arkadaşlara da bu bilinçle hareket etmelerini tavsiye ederim. Herkesin hayatında olduğu gibi. Yani ben bu kavrama çünkü çok inanırım. Kadere de çok inanırım. Zamanı geldiğinde bazı olayların o şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanırım. Onların bizim için anlamı olduğuna inanırım. Bu anlamda da aslında gerek lise, üniversite hayatımda, Amerika tecrübem, bugünkü kararlarım hepsi benim için bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ama en güncel örneklerden birini vermem gerekirse bu yılın başını söyleyeyim. Yani 2022 yılının başında hakikaten bu yıl başladığı zamanlarda kendimi biraz daha okulumun son dönemine gelirken aslında karmaşık hissettiğim, yani bu okulun sonunda acaba nasıl olacak? Bu mezuniyetim nasıl olacak? Kararımı nasıl vereceğim? Ülkeme mi döneceğim? Başka bir yerde mi çalışacağım veya master'ımı düşüneceğim? Bir kararsızlık, umutlarımın biraz daha zedelendiği bir dönemdeyken hemen bakıyorum birkaç ay içerisinde bir mezuniyetimle birlikte orada birçok insanın desteği, benimle aynı hisleri, duyguları paylaştıklarını hissetmem ve o başarıyla birlikte hayalim olan bir şirkette de işe başlıyor olmamdan dolayı şu anda her gün şükür ediyorum.
insan hayatının aslında kısa zamanda nasıl değişebildiğine bir örnek diyebilirim. Bu anlamda hem sınava hazırlanan kardeşlerimiz hem de öğrenciler için şunu söyleyeyim. Düştüğümüz zamanlarda bu sektörün en üstünde olabilir, en alt kademesi olabilir. Herkesin hayatında iniş çıkış olduğu gibi bu inişlerde de kendimizi asla umutsuz hissetmeyelim. Her zaman hayalimize doğru çalışmamızı sürdürelim diyorum. Yani benim durumum şöyleydi. Ben aslında bir Çapa Fen Lisesi dediğim gibi bir devlet lisesi bitirdim. Bizim de tabii ki İngilizce eğitimimiz vardı. Ancak ben bu üniversite eğitime başlarken İngilizcem çok iyi durumda değildi. Hazırlığımla TOEFL sınavını açtım ve Amerika'ya gittim. Tabii burada öğrendiğimiz İngilizcenin oradaki İngilizceyle aynı olmadığını gidince anladık. Yani gerek bir markette olsun, sokakta olsun aynı İngilizce değil. Anlaşmak kolay değil. Çok emek istedi. Bugün çok şükür iyi durumdayım. Amerika'da artık onlar gibi konuşabiliyoruz. Ama ilk gidişimde benim için kolay olmadı. Bunu aşmak zaman aldı. Ama bu benim içindi. Bazı arkadaşlar daha farklı okullardan mezun, farklı liselerden mezun, daha iyi, küçükten İngilizce öğrenmiş pek çok arkadaşın da iyi durumda gittiğini, orada daha çabuk adapte olduğunu söyleyebilirim. Bu biraz arka plana, biraz da tabii buradaki hazırlıklarına bağlı ama çok kolay olmasa da yapılmayacak bir şey de değil. Herkes bunu başarabilir. Bu kolay yönetilen bir psikoloji değil. Biz tabii bu programa girerken böyle bize yardımcı olacak bir büyüğümüz yoktu. Hani bu programı daha önce deneyimlemiş, böyle bize hani şurada şöyle, bu okul şöyle diyecek biri yoktu. Ama şu anda onlara tavsiyem bize gelsinler. Bize sorsunlar. Biz onlara zaten en detayına kadar her şekilde yardımcı oluruz. Bize her ne kadar büyüklerimiz şöyle böyle dese de bu oradaki tam SUNY programının spesifik okuluna giderken oradaki kültürü öğrenmek farklı bir şey. Orayı içeriden öğrenmek farklı bir şey. O yüzden bunu bize danışsınlar. Biz onlara yardımcı oluruz. Oradaki sürecin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlatırız. Çünkü dediğiniz gibi çok kolay bir şey. Bir markete gitmek bile ilk etapta zor oluyor. Orada farklı bir kültür olduğu için ve tanıdığınız kimse olmadığı için. Ama bir hayaliniz varsa ben bunu kafaya koydum. Ben işte burada gideceğim, diplomamı alacağım, suyunu çıkaracağım, orada çalışacağım veya master yapacağım, araştırma yapacağım ya da ülkeme dönüp burada faydalı olacağım. Bu şekilde farklı kültürleri görmek, oradan öğrenmek de her zaman tabii faydalı olur. Ama benim özetle diyeceğim yani büyüklerin laflarını iyi dinlesinler diyorum. Çünkü küçük yaşlarda bizde şöyle durumlar olabilir. İşte biz daha iyi biliriz. Biz şunu biliriz. Biz bunu biliriz. Halbuki öyle olmadığını yıllar geçtikçe anlıyoruz. Onlardan da öğrenecek şeyler vardır. Yani bir işi yönetmek, bir aile yönetmekten daha zor diyemeyiz. Bir aile yönetmek de yeri geldiğinde daha zor olabilir. O yüzden büyüklerimiz hem birinci, ikinci, üçüncü jenerasyonlar her zaman onların tavsiyelerini dinlesinler. Biz de bu programı mezun olan bizlerin de bizlere de ulaşıp faydalansınlar diyorum. Son dönemde profesörlerimizle yakın çalışmamız oluyordu. Gerek son dönemimiz olmasından dolayı, gerek de mezuniyetimize az zaman kalmasından dolayı. O dönemde tabii biz birkaç öğrenci olarak yani diğer öğrencilerimiz de hepsi tabii ki gayretini gösteriyor ama çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürdüğümüz için o dönem hocalarımın da tavsiyesiyle ya sen işte şu işlere başvur, burada sana fırsatlar olur gibi bana referans olma fırsatı tanıdılar. Ve ben sonucunda Amazon'da bir teklif aldım. Amazon Web Service'te oraya uçuşum gerçekleşecek ve ilk günüm orada gerçekleşecek. Tabii burada okurken ailelerimiz hakikaten bir maddi yükün altına giriyorlar. Özellikle bugünkü kur hesaba katıldığı zaman. Ama ben inanıyorum ki bugün sadece ben değil, başka arkadaşlarım da farklı farklı firmalarda işler buldular. Bugün birkaç tane arkadaşım, hatta belki de çoğusu halen Amerika'da işlerine başlamış durumdalar. Yani bu yükün karşılığını aslında bu arkadaşlarımız çalışarak çok kısa bir zaman içerisinde o ödemenin karşılığını orada almanın gayreti içindeler. Ve belki de bir sene, iki sene içinde zaten o birikimi yapacaklar. Bu tabii ki ama öğrencilik hayatındaki çalışmanın, emeğin ve sonucunda da işe girip oradaki çalışmanın sürmesiyle sonuca ulaşan bir süreç. Bizim mezunlarımız her zaman orada ön plana çıktığını söyleyebilirim. Bu tabii ki orada da gayretimizi gösterdiğimiz, çalıştığımız takdirde bizim orada çünkü insan olarak varlığımız aslında oralardan evet kimseden üstün değil ancak kimseden üstün olmadığı gibi kimseden aşağı da değil. Çünkü bizim aldığımızın eğitimin çok iyi olduğunu, çok kaliteli olduğunu biz orada her şekilde hissettik. Gerek genel kültür olarak, gerek dil eğitimi olarak belirli bir ölçüde, gerekse akademik olarak bazen oradaki dersler bize kolay geliyordu. Çünkü biz diyorduk ki biz bunu geçen seneden aslında bir kısmını biliyoruz.
Oradan sadece Amerikalı değil, diğer ülkelerden gelen insanlara göre de bizim mezunumuzun aslında farklı olduğunu, bilgili olduğunu orada da anlıyorduk. Bir üstüne ben şunu da ekleyeyim. Hem bir önceki sorunuzla birleştirerek burada tabii herkesi olmasa da burada bizim bölümlerimizi okuyan, bölümden bölüme değişkenlik gösterebilir ama SUNY programında derece yapan kişilere bir burs imkanı da sunuluyor belirli ölçülerde. Bazı bölümlerde %50'ye kadar, bazı bölümlerde 25'e kadar. Burada ailelerinde kendi gençlerimizin hayali hangi bölümse ona uygun olarak araştırabilirler diyor. Yine bir profesörümle oturduğum zaman son dönemde çok yakın çalıştığım bir profesördü kendisi. O da bana bizim okulumuzun İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarından bir tanesi. Orada doktora yaptığı için daha önce tanışmışlar. Ve bu doktora yapan bizim hocamız daha sonrasında benim bu Binghamton Üniversitesi'ndeki profesörüme referans olmuş. Kendisine çok yardımcı olmuş alanıyla alakalı. Ve profesörüm benim de o dersteki çabamı gördüğü için, çünkü gidiyorum hocanın ofisine, bir tek ben varım. O kadar sınıf var. Bir tek ben varım. Sınıftaki tek Türk zaten benim. Ben gidiyorum, çalışıyorum. Hocam bu nasıl? Hocam şu nasıl? Ve dedi ki siz ne kadar çalışkan insanlarsınız. Nasıl dedi, işinizi en iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Her zaman gayretlisiniz. Bunu dedi neye borçlusunuz yani, nasıl böyle oluyor? Ben yani tabii bununla alakalı direkt kültürümü övmek istemedim ama bizim okulumuzun aldığı kültürün, aldığı eğitimin farkını da orada hissediyorum. Yani biz dersten çıktıktan sonra da orada aslında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve orada direkt aslında aklıma gelen bir söz, Aziz Sancar'ın söylediği, bizim için çok değerli bir insan. Bizim gençlerimize olan tavsiyesi diyor ki, enerjinizi bilime verin, enerjinizi işinize verin. Günlük dedikodularla vaktinizi harcamayın. Belki biz orada dersten çıkıp günlük bir muhabbetle de saatlerce vaktimizi harcayabiliriz. Bizim toplumumuz bazen öyle görülür. İşte günlük muhabbetlerle harcıyoruz kendimizi. Halbuki öyle değil. Biz kendimizi işimize verdiğimiz zaman hem bizim kültürümüz iyi anılıyor, hem okulumuz orada anılıyor, hem de ülkemiz orada zaten gururla bayrağımız dalgalanıyor.